5 senelik bir hazırlık aşamasından sonra Deli Kral isminde bir Game of Thrones tiyatrosu yaz döneminde Royal Shakespeare Theatre'da sahnelenecek ve biletler de Nisan ayında satışa sunulacak. Martin yıllardır tiyatro ile ilgili çalışmalar hakkında böyle minik minik açıklamalar yapıyordu. Fakat konusu ile ilgili ayrıntılı bir bilgiye sahip olmamıştık. Şüphesiz Asyav hayranları yazarın serinin 6. kitabı olan Kış Rüzgarları kitabı üstünde çalışması yerine dikkat dağıtıcı şeylerle uğraşmasına öfkelense de aslında bu seferki uğraş hayranları sevindirecek cinsten olabilir. Şöyle ki tiyatronun konusu ana serinin başlamasından 15 sene öncesinde geçiyor. Harrenhal turnuvası, Deli Kral, Rhaegar Targaryen ve Lyanna Stark. Tabii ki çok daha fazlasını göreceğimiz ve muhtemelen hayranların o dönem hakkında bilmek isteyeceği spoiler bilgilerine sahip bir oyun. Devam etmeden önce videoyu beğenmenizi, yorumlarınızı şenlendirmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Siz destek verdiğiniz sürece videolar gelmeye devam edecek inşallah. Tiyatro yönetmeni ve senaryosu Duncan Macmillan ve Dominic Cooke şunları ekliyor. Martin'in öykü anlatımı, kapsamı ve temaları bakımından Shakespearevari hanedan mücadelesi, hırs, isyan, delilik, kehanet, talihsiz aşk. Başından beri Shakespeare'in tarihsel oyunları ve trajedileri bu yapımın amacı için temel referansımız oldu. Bu nedenle Royal Shakespeare Theatre doğal bir yuva gibi geliyor. Bu yeni oyunu hem George'un kitaplarını ve HBO dizisini bilen ve seven izleyicilerle hem de hiçbir şey bilmeyen ve hem güzel bir şekilde samimi hem de gerçekten destansı bir deneyim yaşamak isteyen izleyicilerle paylaşmak bizim için heyecan verici olacak. Tiyatronun eş sanat yönetmenleri Daniel Evans ve Tamara Harvey şunları ekliyor. Duncan'ın senaryosunu ilk okuduğumuzda savaşan ailelerin bu destansı döngüsünün Shakespeare'in tarih döngüleriyle nasıl bir devamlık içinde olduğu hemen anlaşıldı. Bu nedenle tiyatro ve Game of Thrones evreni arasında heyecan verici ve uygun bir evlilik gibi geliyor. Güç, hırs ve tahtın karmaşıklığıyla ilgili hikayeler her zaman geçerlidir ve bu uyarlama miras yolu ve edinilen kimliklerle boğuşan gençlerin bakış açısıyla otoritenin gerçek doğasını araştırıyor. Hikaye, izleyicilerin Game of Thrones'tan bekleyecek tüm destansı nitelikle sahip olacak ancak nihayetinde çok insani bir kalbe sahip. Yönetmen Dominic Cooke ise oldukça ilginç bilgiler paylaşıyor. Yönetmen oyunda gerçekten heyecan verici büyük anlar olduğunu söylüyor. Ortada bir sürü kavga olduğu bir sır değil sanırım. Ama biz bir nevi tiyatrovari bir şekilde olayları halletmeye çalışıyoruz. Turnuvaya katılanlar arasında genç Ned Stark, kız kardeşi Lyanna ve Jaime Lannister vardı. Cook yani bunlar ve Robert Baratheon ana karakterler ve insanların gerçekten tanıdığı ama çok daha genç olan karakterler diye açıklıyor. Varys de oyunda yer alacak. Oyunda yer alan ve dizide daha büyük rollere üstlenen başka karakterler de var ama burada oldukça küçük roller oynuyor diyor Cook. Cook ayrıca sınır ekliyor. Hedeflerimizden biri konuyu bilmeyenlerden bilenlere ve aradaki her kesimden insana hitap eden bir gösteri yapmak. Çünkü elbette bilmeyenler de gelecek ve onlara da tatmin edici bir akşam yaşatmak istiyoruz. Bu yüzden hem kendi içindeki bütünlük arz eden bir şey yapmaya çalıştık hem de hayranlara bilmedikleri tüm ek hikaye unsurlarını sunmaya çalıştık. Deli Kral'da gördüğümüz Lyanna Stark 10'lu yaşların başlarında yaklaşık 16 yaşında. İnsanların çok iyi tanımadığı ve bir bakıma merkezi bir karakter diye açıklıyor Cook. Gerçekten iyi bir kılıç ustası. Bu yüzden o dönemdeki kadınların nasıl davranması gerektiği kalıbına pek uymuyor ama aynı zamanda çok sezgisel ve çok zeki. Ayrıca çok enerjik diyor. İçinde isyankar bir taraf var ve ayrıca o dünyadaki herkes gibi bu soylu ailenin üyesiyseniz uyum sağlamanız gerekiyor. Ve bu noktada Shakespeare'in oyunlarına benziyor. Lyanna, Robert Baratheon'un sözlü olmasına rağmen Cook'un ifadesiyle Deli Kral olarak bilinen Elvis'in oğlu Rhaegar Targaryen ile bir araya gelir. Ned Stark'ın çok sevdiği kız kardeşidir ve yeni Arya Stark ile birçok ortak noktası vardır. Cook bu ikisi arasında biraz Romeo ve Julietvari bir hikaye var diye belirtiyor. Ancak senarist Macmillan'ın gözlemlediği gibi olay bundan çok daha fazlasını içeriyor. Lyanna'nın romanlarda ve dizide çokça duyduğumuz ama henüz tanışmadığımız gerçekten önemli bir karakter olduğunu söylüyor.
Oyun yazarı Liana'nın sonrasında yaşanan birçok şeyin katalizörü olduğunu inanıyor. Hatta Lyanna Stark olmasaydı Game of Thrones olmazdı diyor. Macmillan 2018 sonlarında yapım ekibine katıldı ve geniş yelpazedeki materyali kavramak için biraz zaman harcadı. Ardından Cook ile birlikte ünlü yazarla görüşmek için Amerika'ya gitti. Başlangıçtaki fikir tamamen Huron'un turnuvasına odaklanmakta, ancak yazar bu turnuvanın olaylarını derinlemesine incelediğinde orada başlayan o kadar çok hikaye olduğunu fark etti ki önerilen zaman dilimini genişletmemiz ve hikayeleri sonuna kadar takip etmemiz gerektiğini ikna oldum diyor. O ve Cook birlikte Shakespeare'in tarih ve trajedi oyunlarını inceliyorlardı ve onların yapısını taklit etmek istiyorlardı ve elbette Game of Thrones kitaplarını tekrar tekrar okudu ve bunların birinci kaynak olduğunu söyledi. Oyun kitaplarda anlatılan ancak birkaç yıl önce gerçekleşen olaylara dayanıyor. Bu da Macmillan'ın ipuçları aramak, kimlerin orada olduğunu, neler olduğunu, kimin anlatımının güvenilir olduğunu ve benzeri belirlemek için kitapları didik didik etmesi gerektiği anlamına geliyordu. Macmillan, George ayrıca gerçekten faydalı olan harika tarih kitapları da yazdı ve tabii ki George'un daha önce hiç açıklamadığı yoğun spekülasyonları konu olan olaylar da vardı ve bunlar için doğrudan George'a gitmek zorunda kaldım diyor. Macmillan'ın söylediğine göre tüm süreç boyunca Game of Thrones'un yaratıcısı olağanüstü güvenilir bir işbirlikçiydi. Aynı zamanda karakterlerini ve dünyasını korumaya da özen gösterdi. Peki oyunun konusu nedir? Oyun People, Places, Things gibi yapımları imza atmış olan Duncan Macmillan tarafından uyarlanıyor ve bu yılın ilerleyen aylarında Londra'daki Almeida Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni olacak Dominic Cook tarafından yönetiliyor. Dizinin konusunu özetleyen ikili şunları söyledi. Uzun bir kışın ardından karlar erimeye başladı ve yıllar sonra ilk kez tüm büyük hanedanlar çağın en büyük turnuvası olmaya aday bir turnuva için bir araya geliyor. Yeni bir şafak gibi, umut ve fırsatlarla dolu ama turnuvaların her zaman daha karanlık bir amacı vardır. Royal Shakespeare Theatre tarafından yayımlanan gösteriyle ilgili bilgilerde şu ifadeler yer alıyor. Mızrak dövüşü turnuvasının arifesinde düzenlenen görkemli bir ziyafette aşıklar buluşur ve eğlenenler kimin yarışacağı konusunda tahminlerde bulunurlar. Fakat gölgelerde kralın acımasız deli kralının kana susamış eylemlerine karşı artan huzursuzluğun ortasında onun iç çevresinden muhalifler endişeyle hain bir planı ilerletiyorlar. Uzakta savaş davulları yankılanıyor. Aile bağları, kadim kehanetler ve kutsal veraset çizgisi. Tehlikeli bir iktidar mücadelesine sınanacak. Kim hayatta kalacak, kim yükselecek? Sizi bilmem ama bence her oldu olan olayların kitaplardan önce bir tiyatro oyunda orada çıkması o kadar da kötü değil. Bilhassa 15 senedir kitapları bekledikten sonra. En azından birçok olayın açığa çıkacağını öngörebiliriz bilhassa. Fakat gölgelerde krallığın acımasız deli kralın kana susamış eylemlere karşı artan huzursuzluğun ortasında onun iç çevresinden muhalifler endişeyle hain bir planı ilerletiyorlar. Uzakta savaş davulları yankılanıyor sözleri. Güneyli itiraz korumu üstü kapalı onaylandığı gibi benim yıllardır lordların bu turnuvayı paravan olarak kullanıp planı yüz yüze de görüşmek ve sağlamlaştırmak için kullandıkları görüşümü onaylıyor, en azından destekliyor. Burada onaylamasını beklediğim tek ek şey Prens Rhaegar'ın bu isyancıları fark edip bu turnuvadan faydalanacaklarını bilip planlarını öğrenmek için bu turnuvayı düzenlemiş olduğu fikrim. Eğer umduğunuz gibi giderse bu yaz tiyatroyu izleyen kitap hayranları A'dan Z'ye her şeyi anlatan uzun bilgi paylaşımlarını internete yüklemeye başlar, hatta oyuna giden YouTuber'lar bol bol spoiler videolarını çekerler. Böylece biz de kitaplar yayımlanmadan bir tiyatro gösterisinde her anın sırlarını öğreniriz. Biz de o günü bekliyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.